Milattan önce 6. yüzyılda Çin'de yaşadığı düşünülen Laozi, dünya tarihinin en etkili düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Taoizmin kurucusu sayılan bu bilge, insanın doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini savunuyordu. Laozi'nin hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Bazı kaynaklara göre Çoğu Hanedanlığı'nın imparatorluk arşivlerinde görevliydi. Kimileri ise onun yarı efsanevi bir karakter olduğunu düşünür. Ancak Laozi'nin gerçekten yaşayıp yaşamadığından çok, bıraktığı fikirler önemlidir. Çünkü etkisi 2000 yıldan uzun süredir devam etmektedir. Bugün bile milyonlarca insan onun öğretilerinden ilham almaktadır. Laozi'nin düşüncesinin merkezinde Tao bulunur. Tao, kelime anlamıyla yol demektir. Ama onun anlattığı yol sıradan bir yol değildir. Bu yol insanın doğayla ve evrenle uyum içinde yaşamasını anlatır. Ona göre Tao, evrenin görünmeyen düzenidir. Her şeyi ortaya çıkaran. Ama kendisi görünmeyen doğal akıştır. Tao tarif edilemez çünkü Laozi'ye göre adı konabilen şey gerçek Tao değildir. Laozi insanların en büyük hatasının doğal akışı kontrol etmeye çalışmak olduğunu söyler. İnsan ne kadar zorlarsa o kadar çok karmaşa üretir. Bu yüzden bazen geri çekilmek ilerlemeye çalışmaktan daha bilgece olabilir. Bu yüzden ünlü öğretisi ortaya çıkar. Wuwi yani zorlamadan hareket etmek. Laozi'ye göre doğa hiçbir şeyi zorlamaz ama yine de her şeyi gerçekleştirir. Wuwi tembellik değildir, tam tersine. Doğru zamanda doğru şekilde hareket etmektir, tıpkı suyun önüne çıkan engelleri aşması gibi. Laozi suyu bilgenin simgesi olarak görüyordu. Çünkü su yumuşaktır. Ama zamanla en sert kayaları bile aşındırabilir. Ona göre gerçek güç sertlikte değil, esneklikte gizlidir. Ona göre gerçek güç, başkalarına hükmetmekte değil, kendini yönetebilmekteydi. Laozi'nin fikirleri daha sonra Tao Te Ching adlı eserde toplandı. Yaklaşık 5000 karakterden oluşan bu kısa metin, dünya tarihinin en çok okunan kitaplarından biri haline geldi. Bir hikayeye göre Laozi yaşlılığında Çin'i terk etmeye karar verdi. Sınır kapısındaki bir görevli ondan bilgeliğini yazmasını istedi ve Tao Te Ching böyle ortaya çıktığı söylenir. Laozi'ye göre evrendeki karşıtlıklar sürekli bir mücadele içinde değildir, gece ve gündüz gibi. Birbirlerini tamamlarlar. Bu düşünce daha sonra Yin ve Yang öğretisinin temel taşlarından biri haline geldi. Ona göre yaşam, sürekli değişen bir akıştır. Bu yüzden olayları hemen iyi ya da kötü diye yargılamamak gerekir. Belki de en ünlü hikayesi olan Kayıp At öyküsü tam olarak bunu anlatır. Laozi'nin düşüncesi bugün bile insanlara aynı soruyu soruyor. Her şeyi kontrol etmeye çalışırken asıl yolu mu kaybediyoruz? Laozi'nin gerçekten kim olduğu hala tartışılıyor. Ancak fikirlerinin etkisi hiç kaybolmadı çünkü o insanlara hayata hükmetmeyi değil, hayatla uyum içinde yaşamayı öğretmeye çalışıyordu. Belki de bilgelik, her şeyi değiştirmeye çalışmakta değil, ne zaman müdahale edeceğini, ne zaman akışa bırakacağını bilmektir.